Transporter ve Caravelle artık Ford Custom'la işbirliği yapılarak Türkiye'de üretiliyor ve de artık tasarımı da bambaşka bir tasarım oldu. Gelsin video. Biliyorsunuz daha önce aslında Volkswagen firması Mercedes'le işbirliği yapmıştı. Hatta Volt'larla Sprinter'lar bir dönem aynı kasa olarak üretilmişti. O ilk çıktıkları zaman LT35'ler. Hatta arabanın ön konsolu, yan, arkadan, önden birçok parçası da birbirine uyumluydu. Artık arada bir rekabet var. Mercedes Vito Viano var ve bu sefer Ford da dedi ki biz güçlerimizi birleştirelim ve ortak bir üretim yapalım. Yani Transporter'ı biraz daha geliştirelim. Bunu geliştirirken de yaptıkları şey şu aslında. Ford Custom üzerinden bir gelişim sağladılar. O da şöyle oldu. Aracın önüne baktığınız zaman öndeki görüntü Transporter ikonik o Golf, yeni Golf'lerin, yeni Passat'ların, Jetta'ların görüntüsünü taşıyor. Ama aracın arkasına, yan tarafına baktığınız zaman aracın aslında Transporter'dan ziyade bir Ford Custom olduğunu görebilirsiniz. Çünkü yandaki çizgiler, bombeler ve arka tasarım tamamen Ford Custom'a ait. Aracın ön konsola da baktığınız zaman ön konsol da aslında Ford Custom'dan izler taşıyor. Bu motorlar dizel olarak piyasaya sürülecek ama araçta Ford motoru mu yoksa Volkswagen motoru mu kullanacak bilinmiyor. Ama bunun şöyle bir avantajı olacak. Mesela diyelim ortak üretim olduğu için siz bu arabayı bir Volkswagen bayi, daha doğrusu Volkswagen servisine götürün ya da Ford servisine götürün. İkisi de buna müdahale edebilecektir. Parça değişimi yapabilecek. Elektrikli modelleri de var. Önde arkada kamera sistemleri var. Gördüğünüz gibi videonun bir köşesinde şu anda göreceksiniz. Tabii ki benim burada hoşuma gitmeyen yanları da var. Bunlar neler? Bunlar şunlar arkadaşlar. Transporter'larda maalesef panel vanlarda şu gördüğünüz görüntü var. Yani bunun sıfırını bile alsanız arkalar kabak gibi meydanda arkadaşlar. Şu yan direkler mesela boş bir şekilde görünüyor. Ama şu ön direk artık T5 kasadan itibaren burada bir kaplama varken arka tarafta tamamen sunta kaplama oluyor ki ben de bunu işte gördüğünüz gibi şu anda kombinin kaplamasını yaptım ama arkaları tavan döşemesini daha bitirmedim. Bakın tavan döşemesi de bu şekilde oluyor. Yeni Transporter'larda yani özetle siz o kadar para veriyorsunuz. Panel van bir araç aldığınızda ya da yarı camlı bir araç aldığınızda veya komple camlı bir araç alıp bu kombi olmadıktan sonra bu araç komple bu şekilde çok basit bir işçilik ve maliyetle piyasaya sürülüyor. Bu kadar rakam verdikten sonra en azından plastik bir kaplama olması gerektiğini düşünüyorum. Ama Volkswagen firması maalesef bu konuda müşterilere hitap eden bir yaklaşımı olmadı maalesef. Hani keşke biraz daha plastik kaplamalar olsaydı ve çok daha iyi olacaktı. Ama bunun tabii ki elektrikli araç olarak baktığımız zaman kaç kilowattlık bir motor olacak, ne kadar bir aracın ivmelenmesi olacak bilmiyorum ama tahminlerime göre elektrikli bir motor olduğu zaman arkadaşlar elektrikli motorda hemen hemen en aşağı 200 beygir gücü olacaktır. Tork da buna göre yüksek olacaktır. Bu gibi avantajları olacaktır. Artık tamamen elektrikliye dönmüş durumdayız. Yani önden bakınca güzel. Arkadan, yandan Ford Custom'da fena görünmüyor aslında. Tabii ki bu araçlar için artık modifiye uygulamaları devreye girdiği zaman artık body kitler, araçlar biraz daha donanımlı olacaktır. Ben böyle bir video paylaşmak istedim. Bu lansman araçlar 2024 sonunda piyasaya sunulacak diye tahmin etmekteyiz. Gelen bilgiler o yönde. Evet, bir başka videoda görüşmek üzere. Videolarımızı beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.